Bugün sizlerle konuşmak istediğim bir konu var. Abicim bir çıkma, bir dikkat et ya. Dediğim gibi sizlerle konuşmak istediğim bir konu var. Zamanında başıma gelen bir olaydan mütevellit aklıma geldi. Ya motorcuya kız vermeyeni duydum. Motorcuya serseri diyeni duydum. Ama siz hiç motorcuya iş vermeyeni duydunuz mu ya? Ben yıllar önce idealist olduğum zamanlar kendi mesleğimi bu ülkede, Türkiye'de yapabileceğime inandığım zamanlar böyle birkaç kurumsal Yalova'da böyle büyük hatırı sayılır fabrikalarla görüşüyordum. İşte birinci görüşme, ikinci görüşme, üretim müdürlüğü, insan kaynakları, işte yok direktörler. Daha sonra tamam oldu olacak iş görüşmesinde vesaire. Saçımı sakalımı kesmişim, düzgün gitmişim abi. Yok abi bana şu soru soruldu. Hobilerin arasında motosiklet yazıyor dedi. Motora binmek yazıyor dedi. Doğrudur dedim. Motora binmeyi seviyorum. Biz de ölen adam istemiyoruz dedi. Motora binen adam istemiyoruz. Yani öldürmeyin o zaman. Hani arabacılara sesleniyorum diyeyim buradan. Ben de araba kullanıyorum ama motorculuk daha ön planda geliyor. Yani öldürmeyin abi o zaman. Size bu nasıl bir soru? Hani motoru satmayı düşünüyor musun? Yani motoru bırakmayı düşünüyor musun? Orada satmayı düşünüyorum dedim ama ikinci cevabı vermemiştim. Hani evet satacağım. Daha iyisini alacağım diyememiştim. Diyemezsin de. Orada iş görüşmesine gitmeye çalışıyorsun. 3 kuruş için insanlardan biraz medet umuyorsun. Hepimiz öyle değil miyiz zaten? Hani hep bütün şu anda dünya hali öyle değil mi? Bakın şu durakta bekleyen insanların hep söylediğim bir gaye için, bir amaç için en sonunda para kazanıp evine ekmek götüreyim. Sabah 7'de çıkayım, akşam 7'de geleyim. Ya bunun için değil mi abi de? Bana bu soru çok garip gelmişti bu zamana kadar. Motorcuya iş vermiyoruz. Halbuki veriyorlar. Yani orada motora binen tanıdıklar var. Biniyorlar bu. Daha sonra beni işe almadılar. İşte bir bilmem ne müdürünün yeğenini işe aldılar. Bu da benim içimde şöyle bir ukde kalmıştı. O zaman ben saçımı sakalımı kesip çok hani prestijli gözükmeye çalışmıştım. Haliyle bir işe yaramadığını görmüştüm prestijli gözükmenin. Ben buradan geçer miyim lan? Dayı ben geçerim buradan ya. Ben geçtim. Yani ama iş görüşmelerinde motorcuya iş vermiyoruz. Motorcular, serseriler falan. Öyle bir şey var bir de. Geçen Twitch yayınlarında bir arkadaş şey dedi. Ben bir dönem motosiklet çetesiyle takıldım dedi. Dedim hangi çete lan? Hani Türkiye'de ne çetesi arkadaş? Hani böyle MC, MK ayrımı yapıp biz riding to this world falan hani yani evet zamanında çok gördük öyle arkadaşlar da Türkiye'de öyle olmuyor o işler yani. Türkiye'de serserilik parayla. Eğer siz herhangi bir mesela abart egzozdan ceza yemek sizi rahatsız yani ceza yemekten korkuyorsanız serseri değilsiniz ki bence olmayın zaten. Hani nacizane tavsiyem bence serserilik iyi bir şey değildir ama olmayın. Oo, pardon görmedim. Adam yolu kesmeye çalışıyor, amcaya yol vermeye çalışıyormuş da onu görmedim. Yani dediğim gibi iş görüşmesine gidiyorsanız insanlar sizi genel olarak motosiklet kullanan insanlar olarak görmek istemezler. Herhalde şey algısı var. Yani bu adamda bir asi bir ruh var. Biz bunu kölelik yaptıramayız gibi bir algı mı var? Onu da çözebilmiş değilim ama ya motora binerken o geliyor bazen aklıma. Yıllar önce böyle askerden gelmişim işte kendi mesleğimle ilgili işe girmeye çalışıyorum. Biz işte motorcuya iş vermiyoruz demediler de hani bunun tadında böyle hani motosikleti satacaksın değil mi falan. Hayda. Yani bunu araba için diyor musunuz ya? Arabayı satacaksın. Yelkenli mi? Hayır olamaz. Yelkenliyi satman lazım. O direkt elbet bir tarafımıza kaçmasın. Abi bu nasıl bir trafik? İstanbul'da yaşayanlar şu anda çok mutlu. Burası Maltepe tarafları bu arada. Maltepe taraflarında yeni bir metro inşaatı var diye biliyorum. Emin de değilim. Motorlu olmama rağmen çok sağlam bir trafik var.
Dikkatli olun motorcu arkadaşlar. Yol verelim. Buyurun, buyurun. Ben geçeyim mi? Ben geçeyim. Ben geçeyim. Peki motorcu olmanın ne dezavantajı var? Şimdi iş görüşmelerinde bekar olmanın dezavantajı var. Neden? Bir daha iyi iş bulup çok rahat düzenini bozabilirsin. Müdüründe fırçayı yemek istemezsin, mobbing yemek istemezsin, aşağılanmak istemezsin, 3 kuruşa tamah edemezsin. Bunlar bekar adamın kaldıramayıp, hadi kardeşim ben gidiyorum sizle mi uğraşacağım diyebileceği durumlar. Ama evli adamsa genelde zaten borcu harcı oluyor, kurulu düzeni oluyor, çoluğu çocuğu oluyor. Hani çocuğu olduktan sonra da zaten kafasına göre iş değiştiremiyor. Hani senle mi uğraşacağım, gideceğim diyemiyor. Niye? Çocuğun okulunun masrafı var. İşte ne bileyim kira derdim var. Eve ekmek getirmen lazım. Atıyorum bir de erkek adamsa ve eşi çalışmıyorsa ekstra bir böyle hani eşine bakma durumu var vesaire vesaire. Genelde iş görüşmelerinde evli, borçlu, böyle sisteme karşı gelemeyen, stabil, peki efendim, peki müdürüm, yani bu tarz insanlar tercih edilir. Ben geçeyim mi? Benim bir yerden geçmem lazım. Ben minibüs arkasına takılmamam lazım. Ben minibüs arkasına takılmayı sevmiyorum. Nereden gideceğiz? Minibüs caddesi dolu anladığım kadarıyla. Alice Harikalar Diyarı'nda bir söz vardır, bilir misiniz? Birkaç kez duymuştum. Nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız, hani hangi yoldan gittiğinizin hiçbir önemi yok. Benim şu anda nereye gitmek istediğim, kafam karıştı, nereye gidecektim lan ben falan diye düşünüyorum da. O yüzden çok bir gittiğim yolun önemi yok. Hani gidiyorum öyle. Adam sinyalini vermiş, mis gibi. O sinyal veren adam seviyorum kardeşim. Vallahi ama bir saattir veriyor. Dönecek sokak bulamadı. İş görüşmelerine nasıl gitmemelisiniz? Benim gibi gitmeyin. Uzun saçlı sakallı gitmeyin. Ben en sonki iş görüşmemde uzun saçlı sakallı gittim. Ama en azından atıyorum bir top sakal falandı. Oh BF Goodrich lastik severiz. Hani böyle uzun saçlı olsam bir toplu, işte ne bileyim bir derli toplu olsun, bir temiz görüntü olsun. Hani sakalınız kirli sakal olabilir ama temiz böyle dağınık şey olmasın. İnsanlara bir ilk izlenimde şey yaptırtıyor bu. Hani kot tişört gitmeyin. Hani keten pantolon giyin. Hani takım elbise giymenize gerek yok. Çok da bokunu çıkarmamak lazım yani takım elbise gibi. Bilmiyorum, bence kendiniz hakkında çok gereksiz bilgiler de vermeyin. Hani ben yurt dışına gideceğim ya da ya işte gezmeyi çok seviyorum. Ya bunlar hoş iş yeri tarafından karşılanacak şeyler değil. Mesela kadınlara şey sorarlar. Ne zaman çocuk yapmayı düşünüyorsunuz? Kadınlar burada deli olur. Hani sana ne benim özel hayatımdan falan, yani onu demiyor adam. Yani ne zaman çocuk yapacağım, benim işim aksayacak en az 6 ay, 7 ay, belki bir yıl. Belki yerine birini bulacağım. Adam bunu düşünüyor. Sen diyorsun ki orada sana ne benim özel hayatımdan. Evet. İş görüşmelerinde benim aldığım, sizin aldığınız iş görüşmelerinde, gittiğiniz iş görüşmelerinde insan kaynaklarından veya kendi departmanınızdan duyduğunuz en saçma sözler nelerdi acaba? Çok merak ediyorum. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani motoru satacağım mı? Bence çok garipti ya. Hani aracını satmak. Ne yapacaksın abi? Parayı senle mi yiyeceğim ben? Hani amacın ne? Bence buradan da alabilirim ben. Boş bir sokağa benziyor. Evlenmeyi düşünmüyor musun falan. Niye, hayırdır, bana mı yürüyeceğim? Değil işte. Sana yürüyeceğim değil. Hani kurulu düzen kuracağım mı? Buraya çakılı kalacak mısın? Ben sana hani bu sene %10 zam yaptığımda, selam, motorcu selamı çok severim. Ben sana bu yıl %10 zam yaptığımda ya da yapmadığımda, kardeşim niye hakkımı yiyorsun deyip çekip gidebilecek misin? Asıl muhabbet o. Hop. Hop. Evli adam, hele böyle 2 çocuğum var, ev kredisi çekmişsin. Of, var ya, en sevilen çalışma arkadaşıdır. Aklınızda olsun. Ne yapıyorsun abi?
Ablaymış lan. Size bir konuda şeyi de açıklık getirmek istiyorum. Kadın şoförlere ben hani dikkat kadın şoför falan desem de şöyle bir şey var. Bakın bir erkek 25 yaşına kadar hayatı boyunca evlilik planı yapmaz, tamam mı? Evlilik planı yapmayan bir erkeği bir anda evlilik masasına oturunca panikliyor. Ona ne gerek var? Bu çok masraflı. Şöyle eyvah eyvah ne yapacağım falan. Panikliyor. Ve duvara tosluyor. Tamam mı? Tamam diyeyim. Aynı şey kadın şoför için de geçerli. 25 yaşına gelmiş, hatta bazen 30 yaşına gelene kadar arabanın A'sı ile hiç ilgilenmemiş bir insan. Hadi araba kullan diyorlar. Yani mekanik bilgisi, merakı zaten yok kadınların. Hani olmasına da gerek de yok. Hadi araba kullan. Ya kadın afallıyor zaten öyle bir şey olunca. Aynı erkeğin 25 yaşında evlenme durumuna gelmesi gibi kadının da araba kullanması aynı. Çünkü erkek çocuğu çocukluğundan beri vın vın arabayım ben, arabayım böyle araba oynar. Zihninde hep bir arabayla ilgili şeyler vardır. Araba yarışı, arabayla gezme falan. Ben tersten girdim ha, kusura bakma. Orası şeymiş, göbekmiş. Şöyle bir serserilik yaptık, hızlandık. İşte dediğim gibi yani kadında da hiç arabanın şeyi yok. 25 yaşında araba öğreniyor. Afallaması çok normal. O yüzden ben eyvah kadın şoför dediğimde bu hakaret anlamına gelmemesi lazım. Erkeklerde de eyvah yani yeni evlenen erkek bu da aynı afallıyor. Bu çocukluğunda kadın boyuna evcilik oynamış. Barbie bebek oynamış. Anne bebek olmuş bilmem ne. Erkekte öyle bir şey yok ki. Yani erkek arabayla oynamış, top oynamış falan. Bu gezimin asıl sebebi ne biliyor musunuz? Böyle amaçsızca seyahat etmemin sebebi onu da söyleyeyim de. Abi akü bitiyor, akü. Akü bitiyor. Akü bitmemesi için ara ara turluyorum. Eğer bu videoyu yayınlamışsam ve ses kaydım güzel olmuşsa lütfen aşağı ses kaydım güzel olmuş der misiniz? Yayınlamışsam. Yayınlayamamışsam zaten normalde duymuyorsunuzdur. Yani bu muhabbetimi duyuyorsanız zaten yayınlamışımdır. Biraz gazladım. Çok yüksek devirlere çıkmadım ama en azından şey oldu. Gene de akü dolmuştur diye düşünüyorum yani. Yarım saattir kullanıyorum. Nereden gittiğimi de bilmiyorum. Hani 3000-4000 devir takılıyorum işte. Bu hafta bir Yalova'ya gideceğim. Belki Yalova'dan birkaç vlog çekerim. Bilemiyorum. Aha pazar var. Eyvah eyvah. Pazara girmemek lazım. Ben böyle dümdüz gidersem E5'e çıkar mı? Hop. Pat pat. Evet, gelelim uğurlu cümleleri arkadaşlar. Hazır trafikte sıkışmaya başlamışken arkadaşlar kanalıma abone olursanız, kanalımıza hatta abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Meltem'in köşesi var biliyorsunuz sağlıkla ilgili. Artık kamerin köşesi de ufak ufak belirebilir. Sadece benim yaptığım işte gitar çalmalarım, motovloglarım olabilir. Zaten off-road videoları falan genelde Meltem'de de oluyor, Meltem'siz de oluyor ya. Ama hani ayrı ayrı videolardan da yürümeye devam ediyoruz. Birlikte vloglarımız da devam ediyor. Lütfen beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Bu sizden ricamızdır. Ricamız olmayıp da yaparsanız bizi mutlu edeceğiniz şey katıl butonudur, teşekkür butonudur. Hani evet, o da ne demek biliyor musunuz? Evet, YouTube'a devam edin. Biz sizi seviyoruz demek. Ama bir şey diyemem tabii ki. Evet. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Lütfen iş görüşmelerinde motorcu olduğunuzu çok belli etmeyin. Sevmiyorlar. Buradan sola döneceğim. Dediğim gibi bunun dışında maalesef eğer bir kurumsalda çalışmak istiyorsanız oyunu kuralına göre oynayabilirsiniz. Hoşça kalın.